Herkese merhaba. YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere göçmenlik mahkemesindeki ikinci duruşmada neler oluyor bunun hakkında bilgiler vereceğim. Eğer daha önce tanışmadıysak ben göçmenlik avukatı Okan Şengün. Amerika'da son 10 yıldır göçmenlik avukatlığı, özellikle iltica avukatlığı yapıyorum. Şimdi biliyorsunuz iltica prosedürü federal bir hukuk dalı olduğu için Amerika'nın neresinde olursanız olun bu prosedür aynı arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim, göçmenlik mahkemesindeki duruşmanıza giderken tabii ki özenle giyinmeye dikkat edin. Çünkü hakim önüne çıkacaksınız ve güzel, iyi bir şekilde, bakımlı bir şekilde giyinmiş olmanızda çok büyük fayda var. Dosyanıza dahil olan aile bireyleri, yani eşiniz varsa eşiniz ve 21 yaşın altında çocuklarınız varsa çocuklarınız da sizinle beraber duruşma günü gelmek zorunda. Duruşma günü görüşme tarihinizden daha erken göçmenlik binasına gitmenize çok büyük fayda var. Bazen park yeri bulmak zor olabiliyor ya da beklemeniz ya da bazen güvenlikten geçmek bile zaman alabiliyor. O yüzden erken gitmenizde çok büyük fayda var. Şu anda pandemiden dolayı göçmenlik avukatları video konferans ile duruşmalara bağlanıyor. Yanınızda mutlaka hem sizin hem aile bireylerinizin kimlik kartlarını götürün ve başka diğer orijinal olarak ne varsa yanınızda o belgelerin hepsini götürmeyi unutmayın. Göçmenlik mahkemesine sizin yazılı ifadeniz, yazılı ifadenizi destekleyici belgeleriniz ve ülke koşullarını gösteren raporlar zaten çok öncesinde verilmiş oluyor. Onların kopyalarını getirmenize çok da gerek yok. Ancak sizde orijinali olan belgeleri yanınızda mutlaka getirin. Göçmenlik mahkemelerine siz çevirmen getiremiyorsunuz. Göçmenlik mahkemeleri kendi çevirmenlerini kendileri sağlıyor. Eğer Türkçe ifade vermek istiyorsanız, yani İngilizceniz ana diliniz gibi değilse hiç zorlamanıza gerek yok. Türkçe çevirmenler mevcut. Hakimden bunu talep edebilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeyim, tabii ki göçmenlik mahkemesindeki duruşmanızdan önce hazırlığınız çok önemli arkadaşlar. Belgelerinizin hazırlığı ve buna ek olarak siz nasıl sözlü ifade vereceksiniz orada, bunun hazırlığı çok önemli. Bu ikinci duruşmanız sizin esas duruşmanız. Duruşmada tabii ki doğruyu söylemeniz çok önemli arkadaşlar. Hakim ya da hükümet avukatı sizin doğruyu söylemediğinizi fark ederse bu sizin iltica başvurunuzun reddine sebep olabilir. Ama zaten duruşmanız öncesinde detaylı olarak bir çalışma yapılıyor ve siz nasıl ifade vereceksiniz, size ne tür sorular soracaklar, hem hakim nasıl sorular sorabilir, hükümet avukatı ne tarz sorular sorabilir, bunlar üzerine zaten çalışmış olacaksınız avukatınızla. Ama duruşma günü ifade verecek olan kişi sizsiniz, avukatınız değil, bu aklınızda olsun. Bu esas duruşma 3 saatte sürebilir, 4 saatte sürebilir, hatta bazen biraz daha uzun sürdüğü olabilir. Genelde hakimler bu duruşmanın sonunda kararı size açıklıyorlar. Ancak eğer daha fazla soru sormaları gerekiyorsa ve vakit yetmediyse o zaman ikinci bir esas duruşma tarihi belirlenebilir. Şimdi burada şu ayrımı yapmakta çok büyük fayda var. İltica ofislerinde yapılan iltica başvuruları ile mahkemede yapılan iltica başvuruları tabii ki birbirinden çok farklı. Mahkemede yapılan iltica başvuruları ve bütün bir prosedür çok zorlu bir süreç. O yüzden bunu yalnız yapmamanızda çok büyük fayda var. Mahkeme aynen şu şekilde oluyor. Siz ve avukatınız bu taraftasınız. Hükümet avukatı, yani Amerikan hükümetinin avukatı bu tarafta, karşı tarafınızda oluyor ve hakim de burada oluyor. Siz ifade vereceğiniz zaman öne çıkıyorsunuz. Orada ifade verilecek yer var. Orada duruyorsunuz, yemin ediyorsunuz ve ifade vermeye başlıyorsunuz. Yemin ettikten sonra tekrar söylüyorum, doğruyu söylemeniz elzem, çok önemli yani. Yemin ettikten sonra ifade vermeye başlıyorsunuz. Sizin adınızı, soyadınızı, kimlik bilgilerinizi doğrulamak isteyecektir hakim ve sonra sizin avukatınıza söz veriyor ve avukatınız size sorular sormaya başlıyor. İltica görüşmelerinde olduğu gibi duruşmanın da aslında 3 ana kısmı var diyebiliriz. Birinci kısımda avukatınız size I-589 iltica başvuru formunuzun üzerindeki bilgileri soracak.
Bu I-589 formundaki bilgiler şu şekilde: sizin kimlik bilgileriniz, doğum tarihiniz, nerede doğdunuz, hangi ülke vatandaşısınız, hangi dilleri akıcı olarak konuşuyorsunuz, eşinizin bilgileri, çocuklarınızın bilgileri, son 5 yılda yaşadığınız adresler, son 5 yılda çalıştığınız yerler, bu gibi bilgileri size avukatınız teker teker soracak. Bu soruların cevapları sizin başvuru formunuzda olacak. O yüzden zaten bildiğiniz cevaplar. Bu arada hakimin size her an soru sorma imkanı var. Bu aklınızda olsun. Yani hakim size istediği her an soru sorabilir. I-589 başvuru formunuzun üzerinden geçildikten sonra ilticaya neden başvuruyorsunuz? Yani ana iltica sebebiniz nedir ve başınıza neler geldi? İşte bu kısma geçiliyor. Bu da zaten ikinci kısım oluyor. Bu ikinci kısımda neden ilticaya başvuruyorsunuz? Başınıza Türkiye'de neler geldi ve kendi ülkenize dönerseniz başınıza neler gelmesinden korkuyorsunuz? Bu gibi sorulara cevap vereceksiniz. Avukatınız size bu soruları sorarken ve siz cevapları verirken hakim sizin yazılı ifadenizin üzerinden geçiyor tabii ki. Ve sizin sözlü ifadenizle yazılı ifadenizi karşılaştırıyor. O yüzden sözlü ifadenizle yazılı ifadenizin birbirini tutması çok önemli. Örnek vereyim, yazılı ifadenizde 2017'de bir olay yaşadığınızı söylemişsiniz ancak sözlü ifadenizde o olayı 2015'te oldu diye anlatıyorsanız eğer bu tabii ki sorun teşkil eder ve hakim sizi durdurup size sorular sorabilir. O yüzden yazılı ifadenizi tekrar okumanız çok önemli duruşmanızdan önce. Bu arada siz Türkçe ifade veriyorsunuz. O yüzden bir ya da iki cümle söyleyip lütfen susun ki tercüman çevirileri yapabilsin. Eğer çok hızlı konuşursanız ve 3, 4, 5, 6 cümleyi bir anda söylerseniz çevirmen bu söylediklerinizin hepsini çeviremeyebilir ve arada sizin söylediğiniz çok önemli kelimeler kaçabilir. O yüzden bir ya da iki cümle söyleyip çevirmenin çevirmesini bekleyebilirsiniz. Çevirmen de zaten eğer çok dolduysa sizi uyaracaktır. Avukatınızın size soracağı sorular bittikten sonra ve siz bütün başınıza gelenleri ve Türkiye'ye dönmekteki korkularınızı açıkladıktan sonra hakimin ekstra soruları varsa tabii ki o da sorularını soracak size. Sonra sıra hükümet avukatına geliyor ve hükümet avukatı da size sorular soracak. Hükümet avukatları genelde eğer sözlü ve yazılı ifadenizde farklılıklar olursa o soruları soruyorlar ya da ülke koşullarından bahsedebilirler ve ülke koşullarını sorabilirler size. Dosyanızın zayıf kısımlarını bilmenizde çok büyük fayda var. Çünkü biliyorsunuz hükümet avukatının görevi sizi ülkeden atmak, yani size iltica vermemek. O yüzden sizin zayıf kısımlarınızı sormaya çalışacak. İşte o yüzden zaten duruşma öncesi yapılan hazırlık çok önemli. Hükümet avukatının sorduğu sorular bittikten sonra sizin avukatınız da çapraz sorgu yapıyor ve o soruları açıklama amaçlı sorular soruyor size. Yani siz belki bazı şeyleri yanlış ifade ettiniz ya da tam ifade edemediniz. Avukat onları not alıyor ve size bu soruları soruyor. Bizim görevimiz sizin kendinizi en iyi şekilde ifade edebilmeniz o mahkeme salonunda. O yüzden sizin anlatmadığınız ama çok önemli olan kısımlar varsa o konular hakkında da sorular soruyoruz. Aynı zamanda iltica başvurunuza ek olarak başka başvurular da yaptıysanız eğer o kısımlara geçiliyor iltica sorgulamasının sonrasında. Bu çok bürokratik bir konu. O yüzden göçmenlik avukatınız size duruşma öncesinde bu konu hakkında bilgileri verir zaten. Göçmenlik mahkemesindeki duruşmanıza, yani esas duruşmanıza tanık getirebiliyorsunuz. Eğer başınıza gelen olayları bilen aile bireyleriniz varsa, arkadaşlarınız varsa ve onlar da Amerika'da yaşıyorlarsa telefonla ya da kendileri bizzat gelerek tanıklık edebilirler. Tabii öncesinde onların yazılı tanıklıkları zaten içeri veriliyor. Eğer dosyanızda bir psikologdan yazı varsa, destekleyici mektup varsa göçmenlik hakimi psikoloğu arayabilir ya da psikoloğun gelip orada ifade vermesini isteyebilir. Bu da aklınızda olsun. Duruşma öncesinde sizin bütün belgeleriniz hem hakime hem de hükümet avukatına verilmiş oluyor zaten. O yüzden hem hükümet avukatının hem de hakimin o belgeler hakkında da soru sorma ihtimalleri var. O yüzden dosyanızda içeri verilen bütün belgeleri bilmenizde çok büyük fayda var. Hakimler ya da hükümet avukatları size ülke koşullarıyla ilgili sorular da sorabilir. Örneğin bir Kürt olarak ilticaya başvuruyorsanız Türkiye'de Kürtlerin başına gelen genel olayları anlatmanızı da isteyebilirler.
Bazı durumlarda hükümet avukatları ülke tamamen normalmiş gibi davranabilir ve size bu tarz sorular sorabilir. Örneğin Türkiye'de Kürtlerin başına hiçbir şey gelmiyor. Erdoğan Kürt haklarını destekleyici açıklamalar yapıyor şeklinde. Bu tarz sorulara nasıl cevap vereceksiniz? Bunların doğru olmadığını, Kürtlerin hala çok büyük zulüm gördüğünü Türkiye'de nasıl açıklayacaksınız? Bu konuda işte ön çalışma yapmak çok iyi oluyor. Eğer eşiniz başınıza gelen olaylara şahitse ve dosyanıza dahilse tabii ki hakim eşinize de sorular sorabilir. O yüzden eşinizin sizin yazılı ifadenizi bilmesinde çok büyük fayda var. Bu birinci ve ikinci kısım bittikten sonra üçüncü kısım olan güvenlik soruları başlıyor. Bu güvenlik sorularını hem size hem bütün aile bireylerinize soruyorlar. Bu güvenlik soruları şu şekilde: daha önce bir terör organizasyonuna üyeliğiniz oldu mu ya da desteklediğiniz oldu mu? Herhangi bir suç işlediniz mi Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde? Amerika'da herhangi bir suç işlediniz mi? Bu tarz sorular soruyorlar. Ayrıca Amerika ve Türkiye dışında başka herhangi bir ülkede yaşama hakkınız var mı? Oturma izniniz var mı? Bunları da soracaklar. Genelde zaten bu soruların hepsine hayır diyorsunuz ama öncesinde avukatınızla çalışmış oluyorsunuz zaten. Evet, bütün bu sorgulama bittikten sonra hakim kararı o gün veriyor. Yani duruşma anında, duruşma salonunda karar açıklanıyor. Şimdi eğer hakim iltica başvurunuzu onaylarsa hükümet avukatına dönüyoruz. Çünkü hükümet avukatının hakimin bu kararını temiz etme hakkı var. Burada hükümet avukatına soruyoruz. Diyoruz ki temiz etmeyi planlıyor musunuz? Burada hükümet avukatının iki cevabı olabiliyor. Ya evet temiz etmeyi planlıyoruz veya hayır biz temiz hakkımızdan feragat ediyoruz. Eğer temiz hakkını saklı tutarsa o zaman bu hakimin vermiş olduğu karar 14 gün sonrasında kesinleşiyor. Yani hükümet avukatının 14 günlük süresi var sizin kararınızı temiz etmesi için. Eğer temiz etmezse 14 gün sonrasında sizin kararınız kesinleşiyor. Eğer hükümet avukatı temiz hakkından feragat etmişse sizin iltica kararınız o gün kesinleşiyor. İlticanızın onaylandığı andan itibaren çalışma hakkınız oluyor. Ayrıca sosyal güvenlik numaranız yani SSN'iniz yoksa SSN'inize de başvurma hakkı kazanıyorsunuz. İltica başvurunuzun onay tarihinden itibaren 1 yıl Amerika'da yaşarsanız 1 yılın sonunda yeşil karta başvurmaya hak kazanıyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Eğer Türkiye'de polisten şiddet görmüşseniz mahkemede vurgulayacağınız en önemli hususlardan bir tanesi bu olmalı arkadaşlar. Çünkü Türkiye'de Kürtlere yapılan kötü muamelenin devlet tarafından yapıldığını eğer gösterebilirseniz bu hem hakimi hem de hükümet avukatını tatmin edecektir. Evet, Göçmenlik Mahkemesi'nin ikinci duruşmasında yani esas duruşmanızda olacak olaylar bu şekilde. Umarım bu bilgiler biraz da olsa mahkemede neler olacağı konusunda bilgi sahibi olmanızı sağlamıştır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın ve kanalıma abone olursanız benim her hafta yayınladığım videoları da kaçırmamış olursunuz. Ben her pazar günü saat sabah 10'da iltica prosedürü hakkında yeni videolar yüklüyorum. O yüzden aşağıdaki zili aktive ederseniz ben ne zaman video yüklersem siz de anında haberdar olursunuz. Bu arada ben Instagram hesabımdan da bilgiler vermeye çalışıyorum. O yüzden beni Instagram'dan da takipte kalabilirsiniz. Her zamanki gibi bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım Göçmenlik Mahkemesi'nde gününüz, duruşmanız çok iyi geçer ve iltica başvurunuz onaylanır. Ama bu çalışmaları yapmak dediğim gibi çok önemli. Yani ön çalışma yapmak elzem iltica başvurularında. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.